Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün güzel, yapımı kolay, gösterişli bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip az kalın bir ip. Şöyle ihraç fazlası bir ip. Şişlerim 4,5 numara. Model oldukça güzel, kolay, gösterişli. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu modelde ilmek sayısına gelince şöyle 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle. En sonuna yani 2 ilmek ekliyoruz. Model 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ters. Devamında 4 ilmek düz. Dört ilmek ters. 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 4 ters 4 düz örerek sıra sonuna kadar yani devam ettik. Şimdi son 4 ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle ipimi tellendirmeden alayım. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örelim. Birinci sırada tersle başlamıştık. Şimdi 4 ilmek düz ördük. Daha sonra 4 ilmek ters. Yani düzlerin ve terslerin yerini değiştirmiş olduk. Bakın 4 ters, 4 düz, 4 ters. Evet. Sıra sonunda 4 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın modeli kaydırmış olduk. Birinci sırada 4 tersle başlamıştık. 4 ters, 4 düz, ters, düz, tersle bitirmiştik. Şimdi üçüncü sırada 4 düz, 4 ters, 4 düz, 4 ters. Yani terslerin üzerine düz geldi. Buradaki düzlerin üzerine de terslerimiz geldi. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizi hep ters öreceğiz. Şöyle.
Evet, dördüncü sıramızı da tamamlayarak modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam ediyor. Model oldukça kolay. Yani bunu yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Şimdi birinci sırayı beraber kuralım. Modelin birinci sırasını beraber kuralım. Ondan sonrasını siz devam edebilirsiniz. İlk sırayı beraber kuruyoruz. Modelin tekrar kuruyorum. Sadece birinci sıra ön yüzündeyim. Bakın buradaki 4 ilmeğimizi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örelim. Şöyle. 4 tersten sonra 4 düz. Buradaki 4 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Yine 4 ters. 4 ters ilmekten sonra 4 ters, 4 düz ilmek. Bakın. Şimdi düz ilmeklere geçtim. Tekrar 4 ters ilmek ve sıramı tamamlamış olduğum kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. Ters de örebilirsiniz. Birinci sırayı kurduk tekrar. Bakın burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak ikinci modelinde birinci sırasını kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Şöyle, bu da arka yüzü. Bir parçada daha önce hazırladım. Hemen onu göstereyim size. Burada lastik kullanmadım. Şu beraber başladığımızda birkaç sıra haroşa lastik kullandım. İsterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde lastiksiz kullanabilirsiniz bu modeli. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay, gösterişli, şöyle kabartmalı bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelde bir değişiklik olmuyor. Aynı görüntü. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel, yapımı kolay modellerden. Kışlık örgülerinizde özellikle şöyle kalın ipler tercih ederseniz daha da şöyle güzel kabarık kabarık görünür. Benim bu parçam aynı ip, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Şöyle bebek battaniyesinde de gayet güzel olur. Atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz. Şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.